Merhaba. Bu videoda size efsanelere çokça konu olan uçuş süresi, enerji verimliliği, tek eşlilik, uçakların kanat dizaynı için referans kabul edilme gibi türlü özelliklere sahip albatros kuşlarını anlatacağım. Albatros adı Arapça algattas kelimesinden türetilmiş ve Portekizce alcatraz formuyla İngilizceye geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından San Francisco'nun 2 kilometre açığında deniz feneri, askeri alan ve askeri hapishane olarak kullanılan meşhur Alcatraz adası da ismini, işte tam da albatrosların isminin kökeni olan Alcatraz isminden almıştır. Albatros kuşunun bilimsel sınıflandırmada tüp burunlu kuşlar takımının albatrosgiller familyasına ait olup dünya üzerinde yaşayan 22 türü bulunmaktadır. Yaşam alanı çoğunlukla Güney Yarımküre'de olmak üzere Antarktika'dan Avustralya'ya, Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya kadar uzanır. Hawaii, Kaliforniya, Alaska, Japonya, Galapagos adaları ve Amsterdam adası gibi alanlarda yaşadığı alanlar içerisindedir. Büyük, güçlü ve keskin kenarlı gagaya sahip olan bu kuşların üst çeneleri büyük bir kancayla sonlanır. Gagasının yanlarında bulunan iki tüp, modern uçaklarda bulunan pitot tüplerine benzer ki bunlar uçuş sırasında tam olarak hava hızını ölçmesini sağlar. Çünkü dinamik süzülme gerçekleştirebilmek için tam hava hızını ölçmesi gerekir. Yiyecek kaynaklarını bulmak için ise diğer kuşlar gibi görme yeteneği dışında gelişmiş koku alma duyularını kullanarak ve suyun 5 metre altına kadar dalarak yiyecek bulurlar. İçtikleri deniz suyu ve yedikleri omurgasız hayvanlardan vücuduna geçen tuzu süzmek için mükemmel bir yetenekleri vardır. Bunun için gözlerinin hemen önünde üst gaganın içinde bulunan tuz bezi gibi davranan bir organ, %5'lik bir tuz çözeltisini salgılayarak dışarı atar ve tuzu böylece vücuttan uzaklaştırmış olurlar. Dünyanın en büyük deniz kuşları, albatroslar hayatlarının büyük bir kısmını karadan uzak adalarda yavrularını yetiştirmek ve büyütmekle geçirirler. Bu yüzden de dışarıdaki tehlikelere karşı fazlasıyla savunmasız durumdadırlar. Karadaki uysallık ve sakinlikleri yüzünden Hollandalılar onları aptal martı olarak adlandırır. Peki albatros kuşları 11,5 ay hiç inmeden nasıl uçuyor? Bu doğru mu? Bilim insanları tarafından takip edilen bir gri başlı albatros, 2004 yılında yere inmeden tam 11,5 ay süreyle havada kalarak bu alandaki rekoru kırmıştır. İhtişamlı kanat açıklığı aslında günümüz uçak teknolojilerindeki kanat modellemelerine ilham olmuştur. Yüksek irtifalara tırmanmak ve o şiddetli rüzgarlara rağmen süzülmekte birer ustalar. Bunun içinse hava akımlarını nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlar. Üstelik sakin rüzgarları ya da dingin havaları sevmezler. Kanat açıklıkları 2,5 ila 3,5 metre arasında olan albatros kuşları havada oldukça yüksek enerji verimliliği ile uçabilen bir kuştur. Çünkü rüzgarı aerodinamik bilgileriyle mükemmel bir şekilde kullanıyor ve süzülerek uçuyorlar. Genellikle yerden kalkarken çırptıkları kanatlarını kalkıştan sonra çok kullanmıyorlar. Kanatlarını tamamen uzattıklarında onları kilitleyen bir tendon tabakası olan omuz kilidi herhangi bir kas enerjisi kullanmadan süzülmelerini sağlar. Hatta o kadar ustaca kullanıyorlar ki rüzgar ile 1 metre yükseldiklerinde 22 metre boyunca süzülerek uçabiliyorlar. Kanat çırpmadan 6 gün boyunca uçabildikleri de kayıt altına alınmış verilerden. Müthiş bir enerji verimliliği değil mi? Hatta şöyle ki uçarken uyuyabiliyorlar. Bu esnada beynin bir yarısı uyuyarak dinlenirken diğer yarısı uçmayı kontrol ediyor. Bu tür bir yaşam tarzına o kadar iyi adapte olmuşlardır ki kalp atış hızları dinlenme esnasında ve uçuş esnasında değişmez. Albatroslar yılın büyük bir kısmını uçarak geçiriyor ve yalnızca yumurtlama ve kuluçka için karaya çıkıyorlar. Üreme olgunluğuna 3-5 yılda ulaşıyorlar. Erkek ve dişi birkaç yıl süren dans ritüelleriyle iletişim kuruyor, tabir yerindeyse nişanlı kaldıktan sonra evleniyorlar. Ve ölene kadar tek eşle yaşamını sürdürüyorlar. Yılda bir kez yumurtluyor ve yumurta herhangi bir saldırı dolayısıyla kaybedilirse bir sonraki yıla kadar bir daha yumurtlamıyorlar. Yumurtasını yaklaşık 80 gün kuluçkada tutuyor ve kuluçkadan çıkan yavruyu 9 ay gibi bir süre besliyorlar. 1948'de kurulmuş olan Uluslararası Doğa Koruma Birliği, kısa adı İngilizce IUCN, soyu tükenen türler bakımından 22 albatros türünden
21 tanesini belli bir düzeyde endişe verici olarak listelemiştir. 6 türünü neredeyse tehdit altında, 6 türünü hassas, 7 türünü de tehlike altında olarak listelemiştir. Peki albatrosların nesli neden tükenme tehdidi altındadır? Albatrosların yumurtası, civcivi ve yuvadaki yetişkinlerine saldıran diğer hayvanlar nedeniyle nüfusu azalmaktadır. Ayrıca doğanın kirliliği ve aşırı avlanma ve balık popülasyonundaki azalmada ekosistemi bozmakta ve albatrosların beslenme ihtiyacını etkilemektedir. Bunun yanında uzun hatlı balıkçılıkta yem tuzaklarına çekilen albatroslar oltalara takılıp boğulmakta ve ölmektedir. Her yıl en az 10.000 albatrosun bu şekilde öldüğü söylenmektedir. Bu gibi sebeplerden soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu kadar uçabildikleri için mi bilinmez ama albatroslar çok uzun yaşarlar. Takip cihazı takılarak yıllarca izlenen bir albatrosun 70 yıl yaşadığı kaydedilmiştir. Yaşlanmaktan ölen birkaç kuş türünden biridir. Dünyanın uçan en büyük kuşu olan albatroslar hakkında duygusal bir efsane vardır. Albatroslar gerçekten üzülünce ya da eşlerini kaybedince karaya hiç inmeden durmaksızın ölesiye kanat çırparlarmış. Bu videonun hazırlanmasında 2 gün zaman harcanmış ve onlarca kaynaktan veri toplanarak ve analiz edilerek yoğun çaba harcanmıştır. Buraya kadar videoyu izlediyseniz bir beğeni ve yorum yapmayı esirgemezsiniz değil mi? Bir bilgi kanalından ve selam.